Merhaba, kanalımda sık sık rastladığınız frekans sesleriyle alakalı olarak sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Frekans sesi hayatımızı nasıl değiştirebilir diye düşünenleriniz olabilir aramızda. Hayatımızı etkileyen o kadar çok frekans sesine maruz kalıyoruz ki bunlardan bazılarını sizlere aktarmak istiyorum. Yaşantımızın her yerinde ve her noktasında gizli frekanslar bulunmaktadır. Fark ettiğimizden çok daha fazla frekans çevremizi sarmış durumdadır. Bir örnek verelim. Gözünüzle görmediğiniz belli şeyleri inanç sisteminizde tutarsınız. Bunlar üzerinde hiç düşünmeden varlıklarını onaylarsınız. Mesela kokuları algılarsınız ve havaya yayılırken kokuyu görmezsiniz. Televizyonun önünden geçtiğinizde anteninize gelen radyo dalgalarını göremezsiniz. Hoparlörden gelen müzik sesini duyabilir ama ses titreşimlerini göremezsiniz. Bu gibi şeyleri fiziksel gözlerinizle göremezsiniz ama bilincinizin bir parçası görünmeyen bu gibi şeylerin farkındadır. Çevrenizdeki birçok şeyi görmemeniz ama yine de var olduklarının bilincinde olmanız şaşırtıcıdır. Bu görünmez varlıklar arkalarındaki bilimsel sebebin ne olduğunu bilmeseniz de garip bir kavram değildir. Bunu özümser ve gerçeklik olarak kabul edersiniz. Bunlar hayatınızda bir şekilde vardır ama bunların hiçbirini bilinçli olarak düşünmezsiniz. Çevrenizden nüfuz eden tüm görünmez frekanslar, radyo dalgaları ve plazma oluşumları ile içimize işleyen görünmez insan frekanslarını neden gözden kaçırıyoruz? Zihnimizin etrafımızdaki dünyayı ve olayları etkileme yeteneğine sahip olduğunu biliyoruz. Olumlu düşünme, hedef muhakemesi ve hatta büyüler gibi çeşitli seviyeler yüklenmiştir buna. Zihnin görkemli bir gücü vardır. Soyut olarak bir gerçekliğe dönüştürebilir. Zihinsel etki, zihnin gücünün küçük uygulama parçalarından biridir sadece. Etrafımızdaki görünmez olan bu şeyleri, yani frekansları öğrenmemiz gerekir. Etrafımızı saran görünmez dünya, zihin gücü teknikleri çalışırken sizin gerçekliğiniz olacaktır. Disiplinle kullanılmayan güçlerin üzerinde egemenlik kurabilir ve sonuçlarına odaklanabilirsiniz. Mikrodalgaya koyduğunuz bir yemeğin etrafında yoğunlaşan karmaşık görünmez parçacıkların görünmez enerji alanlarını dizginleyebilir ve kontrol altına alabilirsiniz. Fiziksel görünüşünüzle bu görünmeyen şeyleri asla göremeyebilirsiniz. Ama bu dileklerinizi gerçekleştirmek için bu görünmez güçleri kullanmanızı asla engellemeyecektir. Bunu yapmaya başladığınızda yeni farkındalık sizin gerçekliğiniz olur ve beyninizden başkalarının beyinlerine giden oluşumlar televizyonunuzu açmak kadar kolay olur. İşte tıpkı mikrodalgadan gelen o enerjinin yemeği ısıtması gibi bizler de frekansımızı değiştirerek frekansımızla tüm dileklerimize ulaşabiliriz. Enerjiler her yanımızı çevrelemiştir. Etrafımızda her zaman enerjinin görünmez dalgaları vardır. Nereden geldiklerini ya da nereye gittiklerini pek azımız bilir. Etrafımızda ne kadar farklı enerji türlerinin olduğunu ise kimse tam olarak bilemez. Bilim vasıtasıyla teknoloji son yıllarda sadece birkaçını keşfedebilmiştir. Ancak geri kalanı tam bir gizemdir. Ve bu enerjiler dünya var olduğundan beri etrafımızdadır. Mesela şu anda içinde bulunduğunuz oda her türlü enerji dalgalarıyla ve akımlarıyla doludur. Televizyonunuzun yanına gidip fişini takın. Şimdi ayarlayın. Ne görüyorsunuz? Düz bir ekran, müzik, reklamlar, belki de bir film. Televizyonu çalıştıran elektriktir. Elektrik de görünmezdir. Sadece düşünceyle kontrol edilebilen diğer bir sürü frekanslar da öyledir. Zihinsel etkiyi gerçekleştirmek için üzerinde uzmanlaşmanız gereken frekanslardır.
Etrafımızda evrenin sonuna akan bir enerji, bir yaşam gücü vardır. Bu enerji zihinsel kontrolü çabuk etkileyen özelliklere sahiptir. Bu enerji düşüncelerimizle şekillenir ve gerçekliğimizi de bununla şekillendirmiş oluruz. Yaşamınızdaki olaylar kendi seçimlerinizin sonucudur. Düşüncelerinizle yaşamınızı bilinçli bir şekilde şekillendirmeyi öğrendiğinizde bunun nasıl olduğunu anlayacaksınız. Garajınıza kırmızı bir Ferrari'nin park edildiğini hayal edip dışarıdan bakarsanız arabayı göremezsiniz. Zihniniz daima size istediğiniz şeyi verecektir ama olaylar ve etrafınızdaki gizli enerjiler vasıtasıyla. Piyangodan bir araba kazanabilirsiniz ya da bir arkadaşınızın kendininkini size verdiğini görebilirsiniz. Hedeflerinizin öyle veya böyle gerçekleştiğini zihninizde canlandırabilirsiniz. Ama neyi istediğinizi bilmek ve sabırlı olmak zorundasınız. Enerjiler ve diğer tüm saklı frekanslar yaratıcı bir amaçla bir seri ritüelle de yoğunlaştırılır ve ardından gerçekleştirilmesi için serbest bırakılır. Enerji bir sonuç için şekillendirilir. Düşüncelerimizle realiteler yaratırız çünkü düşüncelerimiz saklı enerjiler arasında dolaşır ve düşünceler somut formlara dönüşür. Olumlu düşünmenin nasıl işe yarayacağını fark ettiniz mi? Olumlu düşünme, olumlu enerjileri ve çoğu zaman olumlu sonuçları kontrol altına alır. Bu, enerjinin en kolay kullanımıdır. Ama biraz çaba gerektirir. Peki, bu kadar çok bilgiyi verdikten sonra gelelim frekanslarımıza. Bizler bu frekans seslerini dinlediğimizde beynimiz bu frekansla aynı seviyede olacaktır. Ve dolayısıyla bizlerin de çevremize yaydığımız frekans, dinlediğimiz frekans her neyse onunla eş anlamlı olacaktır. Dinlediğimiz frekansı hangi niyetle dinlediğimiz de önemlidir. Olumlu düşünce, frekans sesi ve niyet bir araya geldiğinde bizler de tıpkı o mikrodalga gibi etrafımıza o enerjiyi ve o frekansı yaymaya başlarız. Benzer benzeri çeker prensibiyle hangi frekanstan yayın yapıyorsak onu da hayatımıza çekmemiz çok daha kolaylaşacaktır. Yani kısa bir örnek vermek gerekirse hangi radyo istasyonunu dinlemek istiyorsanız o radyo istasyonunun frekansını ayarlamalısınız. Siz de hayatınızda neyi yaşamak istiyorsanız onun frekansına geçmek zorundasınız. Frekanslara bu frekans müziklerini dinlemeden nasıl geçebilirim diye sorduğunuzu duyar gibi oluyorum. Frekansa geçmek için kendinizi oradaymış gibi düşünmeniz, modunuzu yüksek tutmanız, olumlama ve imgeleme yapmanız, meditasyon yapmanız, anda kalmanız sizi zaten bir süre sonra o frekansın içerisine sokacaktır. En iyi yöntem ise yazmaktır. Birçok videomda bir kağıda şunu yazın, bir kağıda şunu çizin şeklinde sizlere örnekler vermekteyim. Hiç düşünmeden elinize bir kağıt kalem alıp oturup zihninizin içindekilerini boşalttığınızı düşünün. Bunu olumlu şeyler için de yapabilirsiniz, olumsuz duygu ve düşüncelerden arınmak için de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hayatınızda olmasını istediğiniz şeyleri yazdığınızdan dolayı bunu sanki hayallerinizin sözleşmesi gibi görebilirsiniz. Altına imzanızı atabilirsiniz. Hayatınızdan çıkmasını istediğiniz şeyleri de zihninizi boşaltırcasına kağıda yazdığınızda önce zihninizden çıkarmış olur, ardından gerçekte hayatınızdan çıkarmış olursunuz. Yazmanın üzerinde bu kadar çok durmamın sebebi budur. Yazdığımız zaman tüm zihnimizi ve tüm konsantrasyonumuzu yaptığımız işe vermiş oluruz. Yani dileklerimizi gerçekleştirmek için yaptığınız bir ritüel veya zihninizi boşaltmak için yaptığınız bir çalışma diyebilirsiniz buna. Ama tüm odağınız o kağıt ve kalemde olacağından dolayı çok daha fazla işe yarayacaktır.
Frekans sesleriyle gece uykuda dinlemenizin sebebi de zaten bilinçli zihninizin devreden çıkması isteğidir. Bilinçli zihniniz devreden çıktığı için artık sizi sabote edemeyecek ve siz doğrudan o frekansa ayarlanmış olacaksınız. Bu sebeple uykuda dinlemeyi her videomda tavsiye etmekteyim. Ancak tabii ki uykuda dinlemezsem etki etmez mi diye düşünmeyin. Her türlü uzun vadede etki edecektir. Kısa vadede sonuç almak istiyorsanız uykuda dinlemenizi tavsiye ediyorum. Frekanslarla ilgili videolarıma frekans oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Frekanslara inanmayanlar veya frekansların nasıl işe yaradığını bilmeyenler için hazırladığım bu videonun sonuna geldik. Unutmayın, mikrodalganız veya televizyonunuzun kumandası da bir frekans aracılığıyla aktif olmaktadır. Hayatımızın her alanında frekanslar vardır. Yeter ki biz uygun frekansa kendimizi ayarlamayı bilelim. Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bu soğuk kış günlerinde hayatta kalabilmeleri için sokak hayvanlarına vereceğiniz bir tas mama, bir tas su sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Ve unutmayın, mucizeler her daim bizimledir. 7, 7, 7. Aktif. Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşça kalın.